Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Açıkçası bu anlattıklarımı sonuna kadar dinlemenizi öneriyorum. Eminim sizler için çok faydalı olacaktır. Videomuza başlamadan önce kanalımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Video ile alakalı merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Ben de mümkün olduğunca sizlere cevap vermeye çalışırım. Hazırsanız başlayalım. Benim takipçilerimin çoğu aileden zengin değil. Bundan dolayı kendi çabalarımızla zengin olmaya çalışan bir grubuz açıkçası. Ama öyle bir sistem dizayn edilmiş ki zengin olanlar zenginliklerini artırabiliyorken para biriktirmeye yeni başlamış insanlar olarak daha eskiye nazaran daha zor koşullarda ekonomik zorlukların ve hayat pahalılığının olduğu bir dönemde para biriktirmeye çalıştığımız için işimiz eskiye göre oldukça daha zor. Şu yaşadığımız son 2-3 senede ciddi bir sermaye transferi gerçekleşti. Dolayısıyla zenginler zenginliklerini artırdılar. Zamanında ucuz faizli konut alanlar bir anda beklemedikleri kadar paraya sahip oldular. Kimisi enflasyonu bir kriz olarak değerlendirdi ve bu krizin geçeceğini düşündü ve buna yatırım yaptı. Yani enflasyonu pozitif olarak gördüler ve değerlendirdiler. Kimisi bilerek bunu yaptı, kimisi bilmeyerek yaptı. Bazı kişiler 3'er 5'er tane düşük faizle konut aldılar ve parasına para kattılar. Aslında o düşük faizle verilen kredilerin bedellerini biz bugün ödüyoruz. Bu bedeller ödenmek zorunda. Yapacak bir şey yok. Geçmişteki hataların ceremesini biz çekmek zorundayız. Her ne kadar geçmişte hata yapıldıysa da bu hatayı fırsata çeviren insanlar piyasayı bilen, finansal okuryazarlığı olan genelde akıllı insanlardı. Bu durumu çok iyi bir şekilde kullandılar ve paralarına para kattılar. Benim burada anlatmak istediğim ucuz krediyle ev alan insanın yapmış olduğu kendileri için doğru olan bu hareketleri, yatırımları bir şekilde incelememiz gerekiyor. Yani ne yaptı da bu insanlar başarılı oldu? Ne yaptı da finansal özgür oldu? Yani ne yaptı da enflasyonu bir fırsata çevirdi? Bunlara dikkat edeceğiz. Ve geçmişten ders alarak gelecekten para kazanmaya çalışacağız. Şimdi bu akıllı yatırımcılar aslında ciddi bir öngörüye sahiptiler. Neydi bu öngörü? Kredilerin çok ucuz olduğunu düşünüyorlardı ve ileride enflasyonun çok artacağından emindiler. İmkanı az olan bir ev aldı, imkanı daha çok olan 3 aldı, 5 aldı. Bir anda servetine servet kattı. Vermiş olduğum bu örnekten yola çıkarak geçmişte bu zengin olan insanlar nerelerde hangi hareketleri doğru yaptı ve zenginleştiler. Yani ciddi bir pahalılık olmasına rağmen yollardaki lüks otomobil sayısında ciddi bir artış var. Kafeler hala dolu. İnsanlar para harcıyor. Yani ciddi bir kesim gerçekten çok zengin. Biz de o zenginlerden olmalıyız. Şimdi nasıl zenginleşebileceğimizden bahsedeceğim. Yatırım yaparken dikkat etmemiz gereken 5 altın kuralı açıklıyorum. Birinci kuralımız doğru zamanda doğru yerde olmak. Nedir bu? Şimdi geçmişteki yatırımcıların en büyük başarısı doğru zamanda doğru yerdeydiler. Yine az önce verdiğim örnekten yola çıkarsak konut fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde ve faizlerin yine düşük olduğu dönemlerde konut alımını gerçekleştirenler paralarına para kattı. Gidip de konutların en pahalı olduğu dönemde ve faizlerin en yüksek olduğu dönemde bu insanlar gidip konut alımı yapmadı. Dolayısıyla doğru zamanda ve doğru yerdeydi. Farklı bir örnek verelim. Hatırlarsınız borsamız 2020'nin sonlarına doğru 1200 seviyelerindeydi. Akıllı yatırımcı 1200 seviyelerinde trene atladı. BIST 100 şu an 10.200 seviyelerinde. Dolayısıyla güzel bir kazanç sağladılar. Hatta güzel hisselerde olanlar %3000, %5000 gibi olağanüstü kazançlar sağladılar. Borsadan güzel kazanç sağlayan yatırımcılar doğru zamanda doğru yerdeydiler. İkinci kuralımız istikrar. Şimdi borsaya 1200 bandından giren yatırımcıların tamamı ciddi anlamda güzel para kazanmadı. Borsaya 1200 bandından girip 2000 bandından çıkan bir sürü yatırımcı var. Yahut 2500 bandından çıkan. Ya da paralarının çok küçük bir kısmıyla borsa yatırımı yapmıştır ve borsaya girilmez deyip ekonomik kriz geliyor, bir sürü sorunlar var deyip paralarını borsaya yatırmaya imtina edenlerin yine kazançları sınırlı kaldı. Ama olan parasını borsaya yatırıp yine parası oldukça yatırdığı paranın üstüne borsaya yatıran yatırımcı istikrarlı bir şekilde bu istikrar sayesinde her ne kadar adet bazlı maliyeti artsa da güzel kazançlar sağlamaya devam etti. Ve yatırımı devamlı olduğu için parasını çok ciddi oranda artırabildi. Borsamızın bazı dönemlerde inanılmaz düştüğü zamanlar oldu. %40, %50 bantlarına kadar geri çekildiği zamanlar oldu. Ama
akıllı yatırımcı yine istikrarlı bir şekilde her krizin geçeceğini bilerek yatırımlarına devam etti. Hatta düştükçe daha fazla aldı, daha fazla topladı. Ve borsa yükseliş trendi başladıktan sonra yine çok ciddi kazançlar elde etti. İstikrarın bir de şöyle bir avantajı var. Şimdi paranızın tamamıyla bir seferde borsaya girip paranızın %50'sini kaybettiğinizde çok büyük canınız yanar. Ve paranızın belirli bir kısmıyla borsaya girip istikrarlı olarak düştükçe alma stratejisi izlerseniz bu sizin için daha tutarlı ve kazançlı olur. Yine birinci kuralımızı, yani doğru zamanda ve doğru yerde olma kuralını tekrar burada uygulayabiliriz. Üçüncü kuralımız güzel bir stratejiye sahip olmak. Borsada asıl amacımız hiçbir zaman al sat yapmak olmamalı. Sadece küçük stratejiler yapabiliriz. Bu stratejiler ne olabilir? Çok yükselen bir hisse senedi var diyelim. Bu hisse senedi ise X diyelim. Bir sene içerisinde bu hisse senedi %300 yaptı. Biz bu %300 yapan hissenin %75'ini ya da %50'sini satarak henüz artmayan bir hisse senedine geçiş yapabiliriz. Bu güzel bir stratejidir. Bu stratejiler doğru zamanda ve doğru yerde yapılırsa bizlere çok ciddi kazançlar sağlar. Yatırımcı olmak sadece istikrarlı bir şekilde parayı yatırmakla da olabilir. Ama istikrarlı bir şekilde küçük stratejiler yaparak daha fazla para kazanma şansımız var. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin her ay aynı gün hisse senedi aldığınızı varsayalım. Bunu her ay aynı gün almayarak yükselen dönemlerde o ayı pas geçip hisse senedi almazsınız. Çünkü çok yükselmiştir. Borsanın bir sonraki ay düştüğü dönemlerde ise 2 aylık hisse senedi bir seferde alabilirsiniz. Eğer böyle küçük stratejiler yaparsanız zararınız daha düşük olur ve kazancınızı daha fazla artırabilirsiniz. Tabii ki bunu yapamayanlar için de düzenli olarak bireysel emeklilik fonları var. Bireysel emeklilik fonlarını da tercih edebilirsiniz. Mesela emeklilik fonlarını kısa vadede dokunmayı düşünmediğiniz paralar için tercih edin. Eğer birkaç sene içerisinde ihtiyaçlarınız olacaksa ve bu ihtiyaçlarınız sebebiyle satabileceğiniz hisse senetleri biriktirmek istiyorsanız hisse senedi fonları var. Bu fonlardan alım yapabilirsiniz. Ya da bireysel olarak hisse senedi alımına da gidebilirsiniz. Tamamen sizin yatırım stratejinize bağlı. Dördüncü kuralımız, alacağımız hisse senetleri hiç batmayacak şirketler olmalı. Geçmişte borsamızda birçok şirket battı. Bimex, Ericom Telekomünikasyon gibi. Tabii bu eski dönemlerde olduğu için bu batıkları hatırlamayız. Ama eskilere sorsanız hatırlayacaklardır. En yakın zamanda batan şirketlerden birisi Bimex oldu zaten. Onu hatırlayabilirsiniz belki. Bu batık dönemlerde çok ciddi para kayıpları yaşandı. Bu yüzden bilançosu güçlü, kar eden şirketlere ve batmayacağını düşündüğünüz şirketlere yatırım yapmalıyız. Uzun vadeli yatırım hedefliyorsanız yatırım kararını verirken risklerinizi de kontrollü almak zorundasınız. Kontrolsüz risk bizi bitirir arkadaşlar. Riskinizi alırken akıllı ve kontrollü olmak zorundasınız. Borsamızda BIST 100 içerisinde inanılmaz şirketler var. Yurt dışı şirketlere göre hacim olarak ve büyüklük olarak küçük şirketler. Ama işlerini de çok güzel yapan, güzel kazanç sağlayan şirketler var. Bu güzel şirketlere yatırım yapmanız, adı sanı duyulmamış şirketlere yatırım yapmanızdan çok daha faydalı olacaktır. 5. kural. Riski eşit dağıtmalısınız. Şimdi yatırım yapmak istediğiniz bir paranız var. Bu paranızı değerlendirirken kesinlikle tamamıyla borsaya girmeyin. Çünkü borsanın da tersi pistir. Neden böyle söylüyorum? Örneğin Biryat hissesini bilirsiniz. Biryat hisse senedi. Borusan Yatırım Holding. Grafiğine baktığınızda 4500 TL fiyatına kadar çıkmış ama şu anki güncel fiyatı 2400'lere, 2500'lere kadar düştü. Yanlış zamanda borsada yapmış olduğunuz bir hata hayat boyu kazandığınız paralara mal olabilir. Bekleseniz bile sizin enflasyon altı para kazanmanıza ve paranızın erimesine neden olabilir. Bu nedenle arkadaşlar yatırımlarınızda kontrollü olmalısınız. Örneğin 1 milyon liralık bir bütçeniz var ve uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsunuz. Toprak yatırımına belli noktalarda ağırlık vermenizi öneririm. Çünkü toprak yatırımı gerçekten en kazançlı yatırımlardan birisi ve asla yok olmayacak ve iflas etmeyecek garanti bir yatırım. Bu nedenle portföyünüzü güzel ayarlamak zorundasınız. Kanalıma girdiğinizde bu konuyla alakalı bir video çektiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Videomun ismi Zengin Edecek Portföy. Bu videomda izlemenizi tavsiye ederim. Her yaşa göre ideal bir portföy oluşturduk. Size de faydalı olacağını düşündüğüm verimli bir videoydu.
Borsalar her ne kadar kazanç oranı yüksek yatırım araçları olsa da riskli yatırım araçlarıdır. Bazı hisse senetlerine çok kötü yerden, yani en zirveden girdiğiniz zaman o hisse senedi gerçekten spekülatif bir hisse senedi ise paranızın %70'ini hatta %80'ini bile kaybetmeniz mümkün olabilir. Bu nedenle arkadaşlar öncelikle güzel yönetilen fonlar almanızı tavsiye ederim. Eğer fon inceleme videoları da yapmamı isterseniz yorumlara lütfen yazın. Yorumlara göre içerik oluşturuyorum. Konumuza geri dönelim. Eğer spekülatif hisse senetleri de alıyorsanız portföyünüzün ciddi küçük bir miktarıyla bu hisse senetlerini almanızı öneririm. Aksi takdirde bu durum sizin için ve psikolojiniz için çok olumsuz etkiler oluşturur. Yani kazandığınız bir paranın bir anda buhar olduğunu görmek sizi hayata küstürür ve psikolojinizi bozar. Bu sebeple her zaman akıllı ve dikkatli olmak zorundayız. O yüzden sepet yapacağız ki düşüşler bizim canımızı sıkmasın. Yükselişlerde belki daha az yükseliriz ama en azından kafamız rahat olur. Daha az artarız ama en azından bu durum bizi rahatsız etmez ve yatırımlarımızda başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu videoyu da burada noktalayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama lütfen kanalıma abone olun.